Söze yar olmaktan selamlar, sevgiler, hürmetler sevgili dostlar. Yeni bir gün, yine bir söze yar olmak ve stüdyomuzda kıymetli bir misafirimiz var. Bugün Gazze konuşacağız inşallah ve Zahide Tuğba Kor stüdyomuzda, Orta Doğu uzmanı, yazar, mütercim olarak belki aşina olduğunuz, dinlediğiniz, takip ettiğiniz, okuduğunuz bir yazardır. İnşallah öyledir. Ama hocama önce hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Ederiz. Sağ olun. Vakit ayırdınız. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, ortak yayınımızda, Dost FM, Dost TV ortak yayınında bugün Gazze özel konusunda şöyle latif bir kitabı hem dostlarımıza duyurmak isteriz. Geçmişten günümüze direnişin toprağı Gazze. Zahide Tuğba hocamın yeni kitabı ve şimdi birçok başka çalışması da var. Biz hazır bulmuşken hocamızı hem kitaptan konuşacağız hem de merak ettiğimiz bazı konulardan. Önce şimdi kafamızda pek çok sisli bilginin dolaştığı bir atmosferde siz emek verip aslında belki peyderpey çalışmalarınızda, yazılarınızda, konuşmalarınızda gündeme aldığınız konuları bir kitap olarak da aynı zamanda şu latif kapakla sundunuz bizlere hocam. Neden böyle bir kitaba ihtiyaç hissettiniz? Şöyle söyleyelim, ben aslında ilk fikrim bugüne kadar çok çeşitli mecralarda yaptığım yüzlerce konuşmam vardı. Bunlardan izin alabildiklerimi, yani ilk yayınlanan mecralardan izin aldıklarımı bir YouTube kanalı altında hepsini bir araya toplamaktı. Bunu yaptık. Gece gündüz çalışarak geçen yaz mevsimini öyle geçirmiştik. Tam 7 Ekim'le ilgili konuşmalara geldik. İlk işte 5-6 tane video yükledik bir arada. 2 gün sonra kanal kapatıldı. Ve burada da Türkiye'deki ırkçı çevrelerin şikayetleriyle kapatıldığının gayet farkındaydık. Çünkü aynı konuşmalar ilk yayınlandıkları mecralarda duruyordu. Ancak benim kanalımı kapattırdılar. Neden yaptılar? Çünkü onların hem Suriye ile hem Filistin'le, Orta Doğu ile ilgili yaydıkları bir sürü yanlış bilgiler vardı. Onları düzeltici konuşmalarım vesaire olduğu için onların kurdukları söylem tekelini bozan konuşmalarım olduğu için çok rahatsız oldular. 2 gün çok kısa bir süre hocam, hemen öyle organize olup. Çünkü Gazze konuşmalarımdan evvel Suriye konuşmalarım yayınlanmıştı. Yani onları yüklemiştik. Son Suriye konuşmamda algılar ile gerçekler arasında Suriye ve Suriyelilerdi. Türkiye'deki ırkçı çevrelerin yaydıkları yalanları tek tek çürüttüğüm videoydu. Bunu fark ettiler, üşüştüler adeta, altına mesajlar yazmaya başladılar. Sonra Gazze'yi ve diğer 7 Ekim'le ilgili konuşmaları yayınlamaya başlayınca bir anda şikayet yağmuruna tuttular. Ne kadar organize çalıştıklarını da bu şekilde görmüş olduk aslında. Kapattırdılar. Sonra sessiz sedasız yeniden kurdum. Onu da kapattırdılar. Öyle olunca ya teslim olmak zorundaydım yahut yeni bir 3. defa denemek zorundaydım. Boşu boşuna 3. defa denemeye gerek duymadım. Teslim de olacak değildim. Dolayısıyla o konuşmalarımı veya geçmişte yazdığım Filistin'le ilgili yazılarımı bir araya topladım. Hatta yaptığım konuşmaları daha da geliştirerek, çünkü sonuçta her konuşmanın 1 veya 1,5 saatlik bir süresi var. Kitabımda o süre engelini de aşmış oldum. Daha da geliştirerek 17 ayrı içerikle kitabımı yayınladım. Çok daha kapsamlı, çok daha güzel olmuş oldu bu vesileyle. Çok iyi yaptınız hocam. Temel bir kaynak olarak Filistin'le ilgili, Orta Doğu ile ilgili sağlıklı bilgiler edinmek için bize bir vesile daha vermiş oldunuz. Şimdi kitapta bunu daha önce hiç böyle düşünmediğim dediğim çok enteresan noktalar var. Bir tanesi hocam, onunla başlamak istiyorum. İkinci Dünya Savaşı meselesi. İkinci Dünya Savaşı Filistin'in kaderinde önemli. Hani bu konu biraz da İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudiler zulme uğradılar. Alt bilgimiz devamlı yüzdüğü için zihnimizde çok bu nasıl bununla ilişkilendi falan diye böyle okumaktan çok lezzet aldım. Biraz bu konuyu açar mısınız bize? Aslında 2. Dünya Savaşı'ndan evvel 1936-39 Büyük Arap İsyanı onunla başlıyor hikaye diyebiliriz. Filistinlerin ilk intifadasıdır aslında, topyekün intifadası. Bu süreçte İngilizlerin aldığı tedbirler, Yahudilerle el ele vererek aldıkları tedbirler 2. Dünya Savaşı yıllarında da devam etti ve bu sonraki süreçte İsrail'in kuruluşuna giden yol, 1948 Savaşı, orada Nekbe'ye giden yolu açan faktörler aslında.
Şöyle önce 36-39 isyanından bahsedeyim Lütfen. size. Bu topyekün isyanı İngiltere bastırmaya çalışırken uyguladığı metotlar mesela nedir? İşte isyan hareketi nasıl bastırılır? Bunun gerilla hareketi nasıl bastırılır? Bunun eğitimini Yahudilere verecekler. Bu isyan sırasında Yahudi çeteler zaten var. Zaten çeşitlenmiş durumdalar. Onlara mesela bir İskoç subay eşliğinde askeri eğitim veriliyor ve İsrail'in daha sonraki süreçte savunma bakanları vesaire hep o İskoç subayın rahle-i tedrisatından geçmiş kişilerdir. Daha ve İkinci Dünya Savaşı yıllarında yine Nazilere karşı veya Mussolini'ye karşı İngiltere Yahudi tugayları vesaire kuracak. Yani 36-39 isyanında ilk İngiliz eğitimini alacaklar. İlk silahlanmayı yaşayacaklar. İkinci Dünya Savaşı yıllarında çok daha iyi eğitimli, çok daha savaşma kapasitesine sahip bir Yahudi çeteler olgusu ortaya çıkacak. Bu daha sonra o çeteler önce İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru İngilizlerle çatışacaklar. Sonraki süreçte işte 48 Savaşı'na giden, Nekbe'ye giden süreç o çeteler eliyle yaşanacak. Yine bu isyan sırasında Filistinlerin savunma kapasitesini İngilizler yok edecek. Öyle ki eli silah tutma yaşındaki erkeklerin %10'u ya öldürülüyor, ya hapse atılıyor, ya sürgüne gitmek zorunda kalıyorlar. Keza siyasi önderlerde, Filistinler önderlik eden kadrolar da, kurumları da kapatılacak Filistinlerin 36-39 isyanında. Ve akabinde 2. Dünya Savaşı yıllarında İngiltere manda topraklarını sükunet içinde tutabilmek için Filistinleri bastırmaya devam edecek. Öyle ki bir Filistinlinin evinden, bakın silah demiyorum, 3 tane kurşun bulunması o evin havaya uçurulması için yeterli bir sebeptir. Evde büyük bir bıçak bulmak yine evi havaya uçurmak için bir sebeptir. Dolayısıyla 2. Dünya Savaşı ve öncesindeki isyan Filistinlerin savunma kapasitesini ortadan kaldıracak bir süreç olacak. Lidersiz, başsız, silahsız hale gelecekler. Evet. Ve böyle bir ortamda aslında o Nekbe süreci yaşanacak. Bir başka şey, 2. Dünya Savaşı yıllarında İsrail'in gelecek başbakanı olacak David Ben-Gurion şeyi görüyor. Yani dünya sisteminin değiştiğini, büyük güçlerin değişmekte olduğunu görüyor ve 2. Dünya Savaşı yıllarında Siyonizmin merkezini Avrupa'dan Amerika'ya taşıyacak. Ve Amerika üzerinden oyununu oynamaya başlayacak. Sonraki süreçte işte o zamandan bugüne diyebiliriz aslında Amerika, İsrail'in koruyup kolladığı bir aktör haline gelecek. Ve yine aslında taşların farklı bir şekilde yeniden yerleştirildiği, evet, döşendiği bir atmosfer. Şöyle söyleyeyim, Yahudilerin bir özelliği vardır, fırsatları iyi değerlendirirler. Her kriz aynı zamanda bir fırsattır. Siz o krizi fırsata çevirebilirsiniz veyahut da daha büyük bir krize çevirebilirsiniz. Siyonistlere destek veren İngiltere ve Amerika İkinci Dünya Savaşı'ndan galip çıktığı için dolayısıyla İsrail'in annesi İngiltere, babası da adeta Amerika olacak. Ve bir başka şey yine tabii ki Almanya demeyelim, Hitler'in yürüttüğü nihai çözüm politikası Yahudilere karşı. Evet. Aslında bu 30'lu yıllarda başlayacak. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarıyla da bağlantılı bir süreçtir. Biz bunları hep Filistin üzerinden vesaire okuyoruz ama aslında işte Birinci Dünya Savaşı'ndaki barış anlaşmasının Almanların belini bükmesi, çok büyük bir ekonomik kriz çıkması, Alman ekonomisinin çökmesi, bundan sorumlu olarak içindeki Yahudileri görmesi, yani dışarıyla bağlantısı olan Yahudileri görmeleri ve 30'lu yıllardan itibaren Hitler'in içerideki Yahudilerin mallarına el koyarak, işlerini engelleyerek vesaire dolaylı yoldan kaçmaya ülkeyi terke zorlaması. Ama sonra 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin işgale kalkıştığında asıl o Holocaust dediğimiz, yani Yahudilerin azımsanmayacak bir kısmının öldürülmesi meselesi olacak. Bunlar da Doğu Avrupa Yahudileri. Bunun yaşanması Avrupalıların suçluluk psikolojisini besleyecek bir şey. Zaten
Hristiyan-Yahudi ilişkileri tarih boyunca kötüdür. Ve çünkü Hristiyanlar Yahudileri Tanrı katili olarak görürler. Çünkü Hz. İsa'nın Hristiyanlık inancına göre, bizde değil ama Hristiyanlık inancında çarmıha gerilmesine yol açan Yahudiler. Dolayısıyla Tanrı'nın oğlu olarak görüyorlar Hz. İsa'yı ve Katolik Kilisesi yüzyıllar boyunca baş düşmanı Yahudilerdi. Yahudilerle Hristiyanların barışması Protestanlıkla gerçekleşecek. Ve bu süreçte İkinci Dünya Savaşı'nda işte Hitler'in yaptıkları Avrupa'da bir suçluluk psikolojisine yol açacak ve evet, yani içimizde bir Yahudi meselesi var. Biz bunlara, bu suçluluğun da etkisiyle biz bunlara bir devlet sunmalıyız. Ve o devlet ayakta tutmalıyız fikri İkinci Dünya Savaşı yıllarında yerleşecek. Böyle söyleyeyim. Bir atmosfer oluşturacak artık aynen. Bu konu. Ve sonraki süreçte zaten İsrail de bu kozu çok iyi kullanacak. Kendisine yönelik her türlü eleştiriyi antisemitizm olarak suçlayacak. Sürekli Holocaust 1967 Savaşı'ndan sonra, bu arada daha önce değil, 1967'den sonra İsrail'in sürekli gündemde tuttuğu bir şeye dönüşecek. Adeta bir şımarık çocuk edasıyla Avrupalı güçler veya Amerika ne zaman istediğini yapmayacak olsa bu kartı onlara karşı kullanacak. Hem antisemitizm hem Holocaust kartını ve bu şekilde bugünlere kadar gelecek. Yani kurucu bir savaştır İkinci Dünya Savaşı, böyle diyebiliriz. Evet hocam, teşekkür ederim. Bu çok net bir akış ve o akışa dair bilgilerimizi de, olayları birbirine en azından irtibat kurma konusunda bize bir çerçeve oluşturduğunuz için. Şimdi pek çok yerde, pek çok mahfilde konuştunuz hocam ve konuşmaya da devam ediyorsunuz. 7 Ekim maskeleri indirdi ve dünya tarihinde bir dönüm noktasına getirdi. Filistinlileri, Gazze'lileri ve hepimizi aslında. Neler sizin dünyanızda en çok dikkat çeken konular neler? Bir kere Filistinlilerin neler yaşadığını gördük. Daha önce İsrail daha düşük dozda ve dünyaya göstermeyecek şekilde gerçekten yapardı. Gerçekten düşük dozdaymış hocam. Ve şimdi şeyi gördük, yani o İsrail'in gerçek yüzü tamamen artık ifşa oldu. Kimsenin örtemeyeceği şekilde ve bu arada İsrail'in her zaman yaptığı bir şey vardır. İletişimi çok iyi kullanır. Evet. Ürettiği mitler söz konusudur. Ve kendine dair ürettiği çok sağlam imajlar vardı. Tabii ki biz bunlara inanmıyorduk ama Avrupa'da, Batı'da alıcısı vardı. Bütün o ürettiği imajların hepsi 7 Ekim'le birlikte o soykırım savaşıyla çöktü diyebiliriz. İsrail'de panikleten şeylerden bir tanesidir bu. Bir başka şey, İsrail'in İsrail'den ibaret olmadığı görüldü. Şöyle söyleyelim, bakın, birkaç hafta evvelinin bilgisi, savaşın 650'ye yakın, 600 küsur günündeyiz. Savaşın başından beri 1000 küsur defa Amerika İsrail'e silah sevkiyatı yapmış. Bu ne demek? Her 15 saatte bir İsrail'e silah sevkiyatı. Avrupa'nın sevkiyatından bahsetmiyoruz. Eğer ki Amerika silah satmasaydı, eğer ki Avrupa silah satmasaydı birkaç ayda bu savaş bitecekti. İsrail ordusunun silahı bile kalmıyordu. Dolayısıyla şunu görüyoruz. İsrail dış güçler sayesinde ayaktadır. Ve 70 küsur yıldır Filistinliler ve Araplar İsrail'e karşı defalarca isyanlarda bulundular. Defalarca savaşmaya kalktılar. Aslında ve hep yenildiler. Biz buradan baktığımızda işte bak beceriksiz vesaire gibi şeyler söylüyorduk. Halbuki neyi görmüş olduk? Onlar dönemin süper gücüyle, aynı zamanda Amerika, İngiltere gibi güçlerle mücadele ediyorlardı. Görünüş işte evet, İsrail ve bir Siyonizm vardı ama arkasında onu ayakta tutan devasa güç vardı. 7 Ekim'le birlikte neyi gördük buna ilaveten? İsrail'i ayakta tutanın sadece Batı, Hristiyan Batı olmadığını gördük. Aynı zamanda Müslüman ülkeler olduğunu da gördük. Ve bir parantez açalım. Biz hep Yahudi Siyonizminden bahsediyoruz. Aynı zamanda aslında 7 Ekim Hristiyan ve Müslüman Siyonizmini de bize göstermiş oldu. Çünkü adeta sadece Batı değil, Müslüman ülkelerde, Müslüman yöneticilerde adeta İsrail'e ne olur çökme, bizim sana ihtiyacımız var pozisyonundalar. Eğer ki Müslüman ülkeler İsrail'e karşı
yeterince adım atmış olsalardı kesinlikle böyle bir soykırım yaşanmış olmayacaktı. Dolayısıyla bu ilişki biçimlerini çok net bir şekilde gösterdi. Bir başka neyi gösterdi? Aslında bizim hayatımızı ne kadar kuşattıklarını fark ettik. Nasıl fark ettik? Boykot meselesi ortaya çıktığında insanlarımız şok oldular listeleri gördüklerinde. Yiyip içtiklerinden tutun giydiklerine, temizlik için kullandıkları malzemelere kadar her şeyimiz onlardandı. Aynı zamanda zihinlerimiz, düşünce tarzımız yine onlardandı. Biz bugün hala mesela bize ne Gazze'den diyen insanların söylemlerinin ne kadar Siyonist menşeli olduğunu aslında fark edebiliriz. Benzer şeyler. Ne kadar hazır bir paket olduğunu. Aynen öyle. Yani şunu gördük. Bana bazen şunu soruyorlar. İşte İsrail Türkiye'ye saldırır mı? Askeri savaş ilan eder mi? Diyorum ki buna gerek yok. Çünkü çoktan onlar bizi zihnen işgal ettiler. Asıl dert etmemiz gereken şeylerden bir tanesi bu. Tüketim alışkanlıklarımız, hayat tarzımız, dünya perspektifimiz, hayat vizyonumuz onlar şekillendirmiş durumda. Tam da o yüzden biz bugün bu kadar panik içerisindeyiz. Veyahut da vurdum duymazlık içerisindeyiz. Bütün bunların görüldüğü bir süreç oldu aslında. Yani ve aynı zamanda Gazze bize neyi gösterdi? 21. yüzyılda da İslam'ın yaşanabilirliğini gösterdi. Gazze'de biz sahabe hayatını gördük. Evet. Bize başka bir İslam gösterdi. Tam da bu yüzden bakın İsrail 7 Ekim'den sonra bütün dünyaya Hamas eşittir IŞİD propagandası yaptı. Evet, bu arada zaten hep Hamas seni IŞİD diyor İsrail çok kasıtlı bir şekilde. Geçtiğimiz yıllarda IŞİD'in Irak'ta, Suriye'de yaptığı çok büyük katliamlar vardı. Bu yüzden bırakın dışarıdaki gayrimüslimlerin Müslümanlardan korkmasını, Müslümanlar Müslümanlardan korkar hale gelmişti. Dahası bu yüzden dinden çıkan Müslümanlar vardı bakın. 7 Ekim'le birlikte İsrail Hamas'a Kassam Tugaylarını IŞİD diyor. Buna rağmen dünyada, batıda ve başka yerlerde insanlar bu nasıl bir din ki diye hayretler içerisinde hiç belki bu kadar çok dünyada Kur'an alınıp incelenmemiştir. İslam'a ihtida eden birçok insan var. Neden? Çünkü biz orada başka bir şey gördük. Bize bir başka hayat olabileceğini gösterdiler. Gazze'liler İsrail'in ablukalarının, yani 7 Ekim'den evvelki 17 yıllık süreçte Gazze'liler abluka altında yaşıyorlardı. Birçok temel... Belki dikkatten kaçırdığımız bir şey bu 17 yıllık süre evet. hocam. Ve o yüzden tüketim kültürüne dalmamışlardı. Onlar bizim gibi yaşamıyorlardı. Tam da bu yüzden biz orada başka bir hayatı görmüş olduk. İslam'ın başka türlü yaşanabileceğini görmüş olduk. Yine mesela sosyal medya fenomenleri gençlerimizin hayatını şekillendiriyor. Gazze'liler kendi iradeleri dışında birer sosyal medya fenomenine dönüştüler. Başka bir hayatın kapısını açtılar. Bunlar aslında evet Gazze'de bir korkunç şeyler yaşanıyor. Ama aynı zamanda Gazze bize diyor ki silkelenin, kendinize gelin diyor. Evet. Gazze'yi örnek alarak düzelin diyor. Dolayısıyla rahmet kapıları da söz konusu tabii ki. Tabii ki bundan ders çıkarabilenlere. İnşallah, inşallah hocam. Siz konuşmalarınızda 7 Ekim'den sonra özellikle İsrail'in aslında dini bir takım sahiplerle bu saldırıları gerçekleştirdiğine dair de çok böyle latif ve net şeyler söylediniz. Bunları daha önce biz bilmiyorduk. Yani bunlar biraz böyle hani bizim bu mit gibi bildiğimiz şeylerdi. Ama siz bunların ayaklarının yere bastığını ve aslında bambaşka bir perspektif olduğunu hadisede bahsettiniz. Onları biraz açar mısınız dostlarımıza? İzzettin Kassam Tugaylar'ın 7 Ekim'i yapmasının 2 sebebi vardı. Bunlardan bir tanesi, önce dini olmayan sebebi söyleyeyim. 2020 yılından itibaren Körfez ülkeleri, Arap ülkeleriyle İsrail'in normalleşme süreci başlamıştı İbrahim Mutabakatları adı altında. Ve bu aslında yepyeni bir bölgesel düzeni öngörüyordu. Ve bu yepyeni bölgesel düzen Filistinliler pahasına, Filistinler yok sayılarak inşa ediliyordu. 7 Ekim olmasaydı Ekim ayında Suud'la İsrail barışacaktı ve artık bütün o büyük planların hepsi hayata geçirilecekti tıkır tıkır. Son bir ümit ve umut olarak
Gazze, Filistin meselesi bitmeden evvel böyle bir çıkış yaptı. İkinci çıkış sebebi de dini şeyle doğrudan bağlantılı. İsrail 2023 yazında Tevrat'ta geçen kusursuz kızıl düvelerin yeryüzüne geldiğini müjdeledi. Bu nedir? Bütün tüyleri baştan aşağı tamamen kızıl olan inek doğacak. Bunun kurban edilmesiyle yeni bir düzene geçilmesi bekleniyordu. Aynı zamanda kızıl düve kurban edildikten sonra hedef Mescid-i Aksa'yı yıkmak ve milattan sonra 2000 yılında Romalıların yıktığı Süleyman Mabedi'ni 3. defa yeniden inşa etmek hedefleri buydu. 2024 yılını tapınağı yeniden inşa etme yılı olarak İsrail ilan etmişti zaten tapınakçı gruplar ve Nisan 2024'ü düşünüyorlardı. Tam da bu yüzden bakın 7 Ekim operasyonun adı Aksa Tufanı evet. Ve tam da bu yüzden Mescid-i Aksa uğruna Kassam Tugayları ve diğer örgütler bu çıkışı yaptılar. Beklediler ki 7 Ekim'den sonra İsrail kendisine saldırdığında İslam dünyası, Müslüman dünya uyanır, birleşir, tehlikeyi görür diye beklediler. Ama maalesef en büyük hayal kırıklıkları herhalde Müslümanların bu duyarsızlığı da diyebiliriz. Bir parantez açalım bu arada. Lütfen hocam. İbrahim mutabakatlarıyla başlayan süreçte İsmi de ilginç değil mi hocam? Evet, üç dinin yani Yahudilik, İbrahim, Hristiyanlık, İslam, üç dinin ortak atası olarak Hazreti İbrahim. Şunu 2020'den itibaren İsrail istihbaratıyla ve Körfez ülkeleri istihbaratıyla iltisaklı gazeteciler ve araştırmacılar bir tez işliyorlardı. Mescid-i Aksa'nın Kudüs'ün Müslümanlara açısından hiçbir kutsiyeti yok. Kudüs Yahudiler için kutsal bir şehirdir. Emeviler Hicaz'a karşı Emeviler işte Kudüs'ü önemliymiş gibi sundular. Aslında böyle bir şey yoktur diye bu tez işlenmeye başlamıştı. Ben 7 Ekim'den sonra aynı tezi Türkiye'de koyu Kürt milliyetçisi yazarlardan birinin de kaleme aldığını benzer şekilde gördüm. Dolayısıyla zihinler aslında bir şeye hazırlanıyordu. Şu anda da aslında hazırlanmakla benzer süreçler işliyor. Evet, böyle yani şu an 2024'te İsrail kurban edebildi mi? Edemedi. 2025'e geldik. Ama bu sefer ne fark var? 2024'te başta laik olan, liberal Biden yönetimi vardı, demokrat. Ama şu an Trump yönetimi var. Trump yönetiminin kadrosu evanjelik Hristiyanlardır. Zaten bu kızıl düveyi doğurtan Teksas'ta evanjelik bir Hristiyandır. 1980'lerden beri Yahudiler ve evanjelikler birlikte işbirliği içerisinde milyon dolarlar yatırarak bu ineği doğurtmak için embriyo nakli vesaire üzerinden bir sürü işlemler yaparak bu anı kolluyorlardı. Dolayısıyla Hristiyan ilahiyatında da aynı şey, daha doğrusu evanjelik ilahiyatta da aynı anlayış var. Bir hedefe doğru yürüyorlar. Şöyle, onların hedefi de şu, düveler kurban edildikten sonra ve tapınak yeniden inşa edildikten sonra İsa Mesih yeryüzüne gelecek 2000 yıl sonra. Çünkü İsa Mesih'in yeryüzüne gelişi için 3 şart gerekiyor. Dünya Yahudilerin Filistin'e dönmesi, Yahudi devletinin kurulması, bunların ikisi gerçekleşti. Son 3. maddede tapınağın yeniden inşasıydı. Dolayısıyla bunu hem evanjelik Hristiyanlar hem Yahudiler bir fırsat olarak görüyorlar. Ve bu arada Trump'ın ilk döneminde de ben çok yakından takip etmiştim. Evanjelik Hristiyanların hedefi Trump'ın ilk dönemini İsa Mesih'in yeryüzüne gelişini kolaylaştırmak amacıyla politikalar uygulayarak geçirdiler. İkinci döneminde getirteceklerini zaten düşünüyorlardı ve şu anki bu tarihleri zaten bunun geleceğine inanmış durumdalar. O yüzden de İsrail'in bu soykırımına bu kadar göz yumuluyor. Evet. Hocam, dünyanın değişik yerlerinde milliyetçi akımların çok ciddi tehlikelerinden söz ediyorsunuz siz. Tam hemen konu buraya gelmişken bu konuyu biraz açar mısınız?
Yani milliyetçilikten zarar gelmez. Dalga dalga zaman zaman da bunun arkasında yatan tehlikeler var mı yok mu konuşmasını yapıp ama sonra hemen unuttuğumuz için lütfen bu konuyu biraz açar mısınız aşırı milliyetçi sağcı çevreler bütün dünyada İsrail tarafından fonlanır. Bu mesela çok keskin ve net bir hakikat. Hindistan'daki aşırı sağ yönetim de İsrail dostudur. Avrupa'daki bütün aşırı sağ akımlar da İsrail'i desteklerler. Türkiye'deki aşırı Kürt ve aşırı Türk milliyetçileri de, düşünün birbirinden iki zıt ideoloji olması gerekir, İsrail'e karşı gayet yakınlardır ve İsrail'e müzahirdirler. Çok enteresan. Şöyle bir şey var. Soğuk Savaş yılları dünya kapitalist ve komünist blok olarak ikiye ayrılmıştı. 2008 küresel ekonomik krizinden bu yana da dünya küreselleşmeciler ve milliyetçiler olarak ikiye ayrılmış durumda. Çünkü 2008 krizi küreselleşmenin bir mağlubiyetiydi. Bundan rahatsızlık duyan çevreler milliyetçiliğe kaymaya başladılar. Biz hep küreselleşmecileri Yahudi parmağı olarak görüyoruz. Halbuki her iki akımın da arkasında destekleyici Yahudilerin içindeki farklı fraksiyonlar her iki tarafı da destekliyor. Ortak hedefleri ne? Evet, ortak İslam hedefleri. karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, mülteci düşmanlığı altında ve ama en çok da İslam karşıtlığı altında ortak vizyonlara sahipler. Böyle diyebiliriz. Her yerde bu şey. Mesela İsrail Avrupa'da İsrail aleyhine oylamalarda İsrail'i koruyucu oy veren hükümetlere baktığınızda onlar da ülkelerin aşırı sağcı hükümetleridir. Ve bu arada şey de söyleyelim. Önümüzdeki süreç bütün dünyada İslamofobinin daha da arttığı bir süreç olacak. Neden? Çünkü İsrail şunu gördü. Şimdi geçmişte Hamas'ın Gazze'de yönetimde olmasından rahatsız değildi. Batı Şeria'da Filistin Kurtuluş Örgütü, Gazze'de Hamas vardı. Birbirlerini yiyorlardı. Böl yönet politikası bağlamında memnundu İsrail. Ta ki 7 Ekim'e kadar. 7 Ekim İsrail açısından şunu gösterdi. İslami hareketlere karşı müsamahalı davranmaması gerekir. Çünkü neden? İslam'ın kendisi direnme şeyini aşılıyor. O yüzden İsrail bundan sonraki süreçte seküler akımları İslam dünyasında daha fazla destekleyecektir. Daha çok fonlayacak. Amerikan yönetimi de öyle. Şu anki Amerikan yönetimi en İslamofobik yönetimlerden bir tanesidir. Ekibe bakacak olursak, Amerikan Savunma Bakanı alenen Haçlı Seferleri diyen o zihniyette bir insan. Ve çok ilginç bir şey, Trump kendisi dindar falan değildir. Ama dindar bir tabanı vardır, dindar Hristiyan bir tabanı vardır ve hükümette de o şeyler var, ekoller var. Başa geldiğinde Amerika'yı yeniden dindarlaştıracağım, bunu söylemişti. Evet. İsrail'de 1990'larda Amerika'nın ve İsrail'in Yahudi terör örgütü ilan ettiği aşırı sağ ve dinci grupların uzantısı siyasal hareketler, iktidarın koalisyon ortakları. Savaşın bitmeme sebeplerinden biri de onlar. Şimdi şöyle bir şey, denklem söz konusu. 7 Ekim'in sorumlusu olarak Netanyahu görülüyor. Savaşı bitirdiği takdirde hapse gireceğini biliyor. Siyasi geleceği için bu savaşı uzattıkça uzatmaya, bir tarafta savaşı bitirirse başka yerde yeni cephe açmaya çalışıyor. Bunu yapma sebeplerinden bir tanesi de hem kendi kariyeri, aynı zamanda koalisyonundaki aşırı dinci ve işte milliyetçi ekollerin koalisyon ortaklığından vazgeçmemesi. Hükümet çünkü devrilirse Netanyahu yeniden hapse girecek. Yani şeyi görüyoruz. O aşırı ekoller tam da o hani düve dedim, kızıl düvenin doğması vesaire dedim. İşte Tanrı'nın o ilahi planlarını gerçekleştirecek, onun zeminini hazırlıyor bu kişiler. İlginç olan Amerika'da, İsrail'de aşırı aşırı ekoller ve dini ekoller var. Ama bu ekoller Müslüman dünyayı sekülerleştirmek için bundan sonraki süreçte çalıştıklarını göreceğiz. Daha çok çalışacaklar, evet, muhtemelen.
Hocam bir 5 dakikalık ara vereceğiz. Hemen sizi küçücük dinlendireceğiz. Dostlarımızı hatırlatmak isterim efendim. Şu anda stüdyomuzda söze yar olmakta. Bugün Zahide Tuğba Kor hanımefendi var. Orta Doğu uzmanı, yazar ve çevirmen olarak. Çok yeni bir çalışmasını hem size hatırlatmak istiyorum. Geçmişten günümüze direnişin toprağı Gazze, hem de bu çerçevede Zahide Hanım'ı böyle kıymetli çalışmalar yapan bir hanımefendiyi bulmuşken soracağımız soruları, mesela Gazze'ye dair inşallah devam edeceğiz. Neler var, neler görüyor ve sohbetimizi sürdüreceğiz bir küçük aradan sonra. Söze yar olmakta. Siz sevgili dostlarımızla bugün stüdyomuzda kıymetli bir dostumuzu, bir araştırmacıyı sevgili dostlar, entelektüeli ağırlıyoruz. Zahide Tuğba Kor, Orta Doğu uzmanı ve çevirmen ve yazar olarak belki yazılarından ya da konuşmalarından tanıdığınız bir sima. Biz bugün geçmişten günümüze direnişin toprağı Gazze kitabı çerçevesinde aslında çok önemli ve tarihi olaylara şahitlik yaptığımız ama bu olayların hep bir silsile olarak birbirleriyle alakalı olduğunu öğrenmek konusunda gayretimizi inşallah çerçeveliyoruz efendim, öyle söyleyeyim. Şimdi Gazze'ye gelecek olursak, Gazze gerçekten, Gazze hakkında hiçbir şey bilmediğimizi de yeniden öğrenmiş olduk 7 Ekim'den itibaren. Siz bize bu Gazze ile ilgili yeniden şöyle bir önümüze döker misiniz? Neler var? Biz neleri gözden kaçırıyoruz? 7 Ekim, pardon, Gazze, Türkiye'nin en küçük şehri Yalova'nın yarısı kadar bir yerdir. Ama dünyanın en kalabalık, nüfus yoğunluğu en kalabalık alanlarından bir tanesidir. İsrail 2005'te Gazze'den çekildi ama havadan, karadan, denizden kuşatarak tam bir açık hava hapishanesine çevirdi. İnsanlar 7 Ekim, 2005'ten beri, 2006'dan beri abluka altındalar. Yani biz bu ablukayı tam anlamıyoruz aslında hocam. Gerçekten yani evet, abluka altındalar. Evet, abluka. Şöyle içeri mal girişi İsrail'in kontrolündedir. Hatta İsrail 2007'den sonra Netanyahu, kimdi? Netanyahu'nun danışmanlarından biri şöyle diyecek. Amacımız Gazze'lileri açlıktan öldürmek değil, diyet yaptırmak diyecek. Kalori hesabı yapıyorlar. Bir insan günde en az kaç kaloriyle yaşayabilir? Bunun hesabını yaparak içeriye o kadar gıda sokuyorlar. Bu ambargo döneminde yapılan şeyler. Evet. Yine İsrail 2008-2009'dan itibaren Gazze'ye defalarca savaşlar açtı. Binlerce evi yıktı. İçeriye ama inşaat malzemelerinin girişi yasaktı. Belli özel uluslararası projeler veya devletlerin projesi bağlamında sınırlı bir şekilde giriyordu bunlar. Gazze'liler şöyle diyor, böyle incik boncuk, tuhafiye şeyler falan bunlar var. Ama ne temel ihtiyaç? Onlar kısıtlı bir şekilde geliyor diyorlardı. Dolayısıyla ama bu neye yol açacak bakın. İnsanoğlu bir şeye sahip değilse onu üretir. Şimdi daha önce ben ne dedim? Tüketimden vesaireden bahsetmiştim. Biz nasıl tüketim toplumuysak, İsrail Gazze'yi üretim toplumuna çevirdi. Zorunda bıraktı bir yerde. Gazze'liler dünyanın en icatçı toplumudur. Neden? Şöyle diyorlar, alternatifini üretmek zorundayız çünkü o bir ihtiyaç. İsrail o ihtiyacı sokmuyorsa içeriye, onu bir şekilde düşünüp taşınıp alternatifini kendileri üretiyorlardı. Tam da bu yüzden 7 Ekim'den bu yana hala direnebiliyorlar. Bakın aynı abluka altında biz bir savaş yaşasaydık emin olun bu kadar direnemezdik. Evet. Yani şunu görüyoruz. İsrail'in geçmişte 7 Ekim öncesi uyguladığı politikalar, 7 Ekim sonrası Gazze'lilerin bağışıklığını ayakta tutan şeyler olacak. Bir başka şey, Gazze'de ne var diyelim? Direnişin nasıl olması gerektiğini bize gösteriyorlar aslında. Bizim şimdi zihnimizde hep bir şey var. Bir yerde savaş varsa bütün insanlar böyle felaket, sefalet, moral bozukluğu içinde yaşasın bekliyoruz. Gazze'liler aslında Batı Şeria diğer yerlerde de direniş, burada direniş gerekiyorsa direnişi yaparlar. Direniş bittiği anda hayatı normal bir şekilde yaşarlar. Algılamanın zor olduğu bir nokta. Kesinlikle, bizim toplumumuzdan bakınca kesinlikle. Özellikle. Çünkü biz her şeye sahip olduğumuz halde hiç memnuniyet içinde değiliz. Sanki hiçbir şeye sahip değil havalarındayız.
burada şeyin de etkisi var. Düşmanı sevindirmeme. Bakın 2021'de İsrail 11 gün boyunca Gazze'yi vurdu, bombaladı, yıktı. Savaş bitti. Ertesi gün Gazze'liler hızlıca toparlanıp normale döndüler. Evet. Bu İsrail'i delirten bir şeydir. İsrail'in uyguladığı bütün politikaların bir tarafında psikolojik çökertme vardır. Hedef olarak. Bütün Bunu varlığıyla ince- aslında buna abanıyor. Sadece Gazze değil, Batı Şeria, Kudüs her yerde ve Arap dünyasına karşı da bir yerde o şeyi çökertmek psikolojik olarak. İnsanlar da inadına ayakta durmaya çalışırlar. Tam da bu yüzden biz savaş altında bile Gazze'lilerin düğün yaptığını görüyoruz. Eğlendiğini görüyoruz. Evet hocam. Yüzdüğünü görüyoruz. Bunlar bizim açımızdan böyle inanamıyor insanlar nasıl böyle bir şey olabilir diye. Tam da bunlar insanların psikolojisini ayakta tutmaya çalıştığı çalışma metotlarıdır. İsrail'i de delirtme metotlarından birisidir. Yani geçmişte o yaşanan hikaye Gazze'lileri bugün ayakta tutan en önemli şey. Bir başkası Filistinlerin en direnişçisi Gazze'lilerdir. Yine Filistinlilerin en dindar kesimi de Gazze'lilerdir. Neden? Burada Şeyh Ahmet Yasin, Allah rahmet eylesin, onun rolü çok büyük. 1978'de arkadaşlarıyla başlattığı hareket bir toplumsal hareket olarak başlayacak. İsrail 67 işgalinden sonra Gazze'lilerin bu direnişçiliğini törpülemek amacıyla halkı dünyevileştirmeye, eğlence kültürüyle ifsad etmeye odaklanıyor. 1978'de Şeyh Ahmet Yasin ve arkadaşları yani silahlı direnişten evvel ilk yapmaları gereken şeyin öz kültürüne, öz değerlerine, dinine dönmek olduğunu söyleyecekler ve bunun çalışmalarına başlayacaklar. Şimdi 7 Ekim'den evvelki Gazze'yi sorarsanız annelerin birbirleriyle yarıştıkları en önemli şeylerden bir tanesi hangimizin çocuğu daha önce hafız olacak mesela. Gazze'de ilkokul ve ortaokul çocuklarında hafızlık çok fazla, çok yüksektir. Çok müthiş gerçekten. Ve bununla insanlar ayaktalar. İslam tarihini vesaireyi de iyi öğrenirler. Bakın şimdi biz bakıyoruz bu nasıl bir şey ya falan diyoruz. Şimdi Gazze'liler İslam tarihine baktıklarında kendilerini görüyorlar. Nedir mesela? Hazreti Peygamber de karnına taş bağlamıştı, açlık çekmişti. Müslümanlar da Mekkeli müşrikler 3 sene boykot uyguladılar. Tıpkı İsrail'in o işte kendilerine yaptığı gibi. Ambargo, abluka uygulaması gibi benzer süreç. Tabii Gazze'liler 17 yıl sürdü ve hatta devam ediyor hala. Yine mesela Hazreti Peygamber bütün oğullarını minicikken toprağa gömdü. Biz bugün bakıyoruz, işte anne babalar çocuklarını toprağa gömüyorlar ama Hamas da bunu yapmasaydı vesaire diyoruz ama o anne babalar Hamas'a isyan etmiyorlar. Neden? Evet. Hazreti Peygamber de çocuklarını gömmüştü. Anne baba şimdi anne babasını kaybeden çocuklar dolu Gazze'de yetimler. Hazreti Peygamber de bir yetim ve öksüzdü. Dolayısıyla o Peygamber Efendimizin hayatı ve dönemiyle kendi hayatları ve dönemleri arasında bir bağ kuruyorlar. Yine ilk Müslümanlar müşrikler eliyle yaşadıkları işkenceyle hayatını kaybetti ilk Müslümanlar. Hayatlarını kaybetti. Gazze'de de benzer şeyler yaşanıyor. Dolayısıyla onların en büyük teselli kaynağı o dini bilinçlerini, dinen bilinçlenmeleri, Kur'an hafızlığı. Şöyle diyor çocuklar, hafıza kelimesi hafızlık aynı zamanda hafıza korumak demektir. Biz ne kadar Kur'an ezberlersek Allah bizi o kadar korur diyorlar mesela. Dolayısıyla ve yine Gazze'liler veya işte Filistinler zaten ölüyorlardı. Evet. O abluka altında şimdi nedir dediniz ya, 2014'ten itibaren Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası raporlarında şöyle diyordu, 2020'ye gelindiğinde Gazze yaşanamayacak bir hale gelecek diyordu. 2020 geçti, 2021'de bir de savaş yaşandı. Gazze'li gençler şöyle diyordu, biz yavaş yavaş ölüyoruz, biz ölemediğimiz için yaşıyoruz diyorlardı. Kassam Tugaylar şöyle bir şey dedi, biz zaten ölüyoruz. Bari ölümümüz Mescid-i Aksa uğruna olsun dediler. Biz zaten ölüyoruz, dünyanın haberi yok dediler. Bari dünya görsün nasıl öldüğümüzü dediler. Dolayısıyla
Abluka nedir derseniz insanların yavaş yavaş öldürüldüğü bir şeydi. Savaş nedir derseniz hızlı hızlı öldürüldükleri bir senaryoya dönüştü. Böyle söyleyebiliriz. Daha tabii ki anlatacak çok şey var ama elbette sorularınızda çeşitlidir. Eğitim için özel olarak performansları var. Bütün Filistinlilerin dünyanın farklı yerlerinde ama özellikle Gazze içinde gördük bunu. Hepsi için. Savaşın bu zor şartlarında bile şu anda açlıkla derin imtihan oldukları ortamda bile hali hazırda da eğitime dair bir farkındalıkları var. Özel bir farkındalıkları. Neden hocam? Filistinlilerin İsrail'e karşı iki büyük silahı vardır. Birincisi çok fazla çocuk sahibi olmaları. Demografik bir savaş yürütüyorlar aynı zamanda geçmişten beri. İkincisi de çocuklarını elden geldiğince en iyi şekilde eğitmeleridir. Bunlar ve şöyle Gazze'de bile yapılan şey, Gazze İslam Üniversitesi özel bir müfredata sahipti. Hem dünyevi ilimlerin hem dini ilimlerin birlikte verildiği, tam böyle iyi bir donanımlı bir gençlerin yetiştirildiği bir şeydir, üniversitedir. İsrail'in ilk yıktığı yerlerden, ilk bombaladığı yerlerden. İsrail'in hem de hiçbir şey bırakmamacasına saldırdığı yerlerden biri. Evet. Çünkü hem camiler, mesela bazen soruyorlar camileri niye vuruyor? Çünkü Hamas'ın insan yetiştirdiği yerler oralardır. Yine üniversiteler vesaire. Bu arada şimdi Gazze'liler veya Filistinlerin geneli diyelim, İlk defa savaş altında bu şekilde eğitim görmüyorlar. Mesela 2. İntifada yıllarında İsrail'in birkaç ay boyunca abluka uyguladığı yerler oluyordu. Sokağa çıkma yasakları uyguluyor mesela İsrail. Filistinliler evlerini okula dönüştürüyorlardı. Evet. Şimdi evlerin yıkıldığı bir ortamda çadırları okula dönüştürüyorlar. Çünkü İsrail'in bakın, biz Gazze'de aslında yıllardır Orta Doğu'da yaşananların bir küçük versiyonunu görüyoruz. Aynı politika uygulanıyor. Bütün oyunların sahnelendiği bir yer Irak, oluyor. Suriye ve başka coğrafyalarda aynı şeyler yapıldı. Savaşlar sırasında kasıtlı bir şekilde insanlar evsizleştiriliyor, evler bombalandı. Milyonlarca insan çadırlara düştüler. Evsiz kalmak, çadıra düşmek ne demek? Genç nesiller açısından ahlaki problemlerin de çıkması demek. Evet. İnsanlar kasıtlı bir şekilde bu bölgede fakirleştirme, İslam'dan uzaklaştırma, ahlaktan uzaklaştırma politikaları kasıtlı bir şekilde uygulanıyor. Ve İsrail'in de yaptığı şeylerden bir tanesi bu. Ve bu şekilde çünkü direniş şeyini kıracağını düşünüyor. Bir kere tarih boyunca açlık şu an çok korkunç bir açlık yaşıyorlar. Tarih boyunca en müstahkem kaleler bile kuşatma ve açlıkla düşürülmüştür. Evet. İsrail bunu biliyor. Yani dünya tarihine bu arada biz şimdi çok şaşırıyoruz. Daha önce hiç görülmemiştir falan sanıyoruz. Halbuki insanları aç bırakma tarih boyunca yürütülen bir savaş taktiğidir. Evet. Suriye'de de yaşandı benzer şeyler. Evet. Oralarda da insanlar açlıktan öldüler. Sadece bizim gündemimize girmedi. Şimdi iyice fakirleştirip aç bıraktığında ne yapıyor İsrail? Kendisine boyun eğdirmeye çalışıyor. Direnişi tamamen bitirmeye. Senin varlığını kabul ettim. Senin bana dayattığın ne diyelim? Bütün uygulamaları. Ateşkes. Kabul ettim. Şartlarını, evet. Bunu istiyor. İlk defa İsrail 7 Ekim'den sonra neyle karşılaştı? Daha önce bakın girdiği bir sürü savaşları oldu. Açtığı bir sürü savaşları oldu. Daha önce Arap devletlerine de, Filistinli örgütlere de hep boyun eğdirmişti. İlk defa boyun eğmiyorlar. İlk defa İzzettin Kassam Tugayları ve diğer direnen örgütlerle birlikte, tek başına o değil ama amiral gemisi o diyebiliriz, koydukları belli prensiplerden vazgeçmiyorlar. İsrail geçmişinden beri hep oyunun kurallarını kendisi belirleyen bir aktördü. Asla İsrail'in zihninde uzlaşma, pazarlık, taviz diye bir şey yoktur. Lügatında böyle bir şey yoktur İsrail'in. Boyun eğdirir ve istediğini dayatırdı. İlk defa direniyor insanlar. Ölüm pahasına, yok olma, açlık, susuzluk, sefalet pahasına direniyor insanlar. Tam da bu yüzden İsrail bütün şeyini bozdu. Ne diyelim, dengesi bozuldu ve çok rahat bir şekilde artık bu soykırımı dünyanın gözü önünde işliyor.
Çünkü neden? Oyun kurma tekelini geri kazanmaya çalışıyor. Yani yeni bir sürü yaşanan şeyler var. İşte tekrar bunlar hep o eğitim sormuştunuz biraz evvel. Evet. 1978'de başlayan o ilmi hareket 2023'te 7 Ekim'i sağlayan şeydir. Soykırım savaşında insanların hala direnmesini sağlayan şey de yine o 1978'de başlayan 10 yıllardır devam eden bir silsilenin nihai sonucudur. Şimdi Tuğba Hocam, Gazze elinden geleni yapıyor. Biz elimizden geleni yapıyor muyuz meselesinde? Boykot yapıyoruz. İşte bazen yoruluyoruz. Bu ne biçim bir bitmeyen boykot diyoruz. Çabuk unutmayı tercih ediyoruz. Ümmetin tamamı için ama özellikle şu anda bizi dinlemekte, takip etmekte, izlemekte olan dostlarımız için de kendimiz dünyamızda ne yapabiliriz sorusunu, her fert ne yapabilir sorusunu siz çok latif böyle dikkat çekici açıklamalarla cevaplıyorsunuz. Bunu bize bir açar mısınız? Aslında ilk kazanmamız gereken şey bizde hiç olmayan süreklilik içinde iş tutma yeteneğine sahip olmamız gerekiyor. En büyük problemimiz bu. Siyonistlerden en büyük farkımız bu. Siyonistler şimdi şeyi biliyorlar. Çatışmayı uzatırsa karşısında kendisine karşı direnenleri pes ettirecek. Ne kadar yayarsa. Ve Siyonistler ne kadar uzun vadeli iş yapıyorsa o kadar biz Türklerde de tam aksi, yani kısa vadelidir bizim şeylerimiz. Çok şimdi, merhametli, çok himmetli, çok gayretli ama kısa vadeli. Mesela bu şeyde de öyle. Mesela hep deprem örneğini veriyorum. Deprem yaşandığında bütün Türkiye'den herkes dört bir yandan yardıma koştular. Yardımlar yağdı. Hatta eş zamanı yağdığı için o yardımların bir kısmı çöp oldu. Evet. Ama sonraki süreçte bugün mesela diyorum deprem bölgesini düşünen ve yardım yapan aramızda kaç kişi var? Evet. Bu kendimiz için de geçerli bir şey. Şimdi o yüzden süreklilik içinde bir iş yapma şeyimiz olmadığı için, böyle bir alışkanlığımız olmadığı için boykotu da, başka eylemleri de, direniş metotlarını da sürdüremiyoruz. Burada tabii ki boykot dendiğinde ben boykotu sadece tüketmeme vesaire olarak görmüyorum. Bu önemli. Boykot aynı zamanda üretimi teşvik etmelidir. Çünkü biz neyi gördük 7 Ekim'de, daha önce de söyledim. Bütün o ne diyelim Siyonistlerin veya onlarla işbirlikçilerinin ürünlerini tükettiğimizi fark ettik. Biz bunları kendimiz üretiyor olsaydık bu hallere düşer miydik? Ve dolayısıyla boykot dediğimde ve bu tüketim değil üretim dediğimde sadece malların üretimini de söylemiyorum. Söylem üretimi. Başka? Merhametin üretimi. Daha insani olmanın üretimi. Yeni bir hayat felsefesi üretme. Çok boyutlu üretmeden bahsediyorum. Çünkü biz bu çok boyutlu, bütün bu alanlarda üretim yapmadığımız için çuvallıyoruz. Evet. Zihinlerimiz ve söylemlerimiz Siyonizmin bize pazarladığı şeylerle dolu aslında. Farkında değiliz. Bize ait zannettiğimiz fikirlerin birçoğu sosyal medya ve işte küresel kültür üzerinden bize gelen şeyler. Ve bir başka şey bilgi üretimi yine. Yani hem söylem üretimi hem bilgi üretimi. Bakın bunca yılda biz bazı insanlar görüyorum işte bilmeden bilinç sahibi olduğunu zannediyor. Bilmeden bilinç sahibi olamazsınız. İslam'ın ilk emrinin oku olması bir tesadüf değildir. İlk emir başka bir şey olabilirdi. Bir mümin olabilmek için bile okumaktan başlar. Bir davayı yüklenebilmek de okumaktan başlar. Biz bilmediğimiz davaların yüklenicisi olduğumuz için aynı zamanda bu kadar pes edebiliyoruz. Dolayısıyla bilginin üretimi, söylemin üretimi, merhametin üretimi, uzun vadeli iş yapmanın üretimi, her şeyin üretiminden bahsediyorum. Ve bu arada biz çok tüketim kültürüne battığımız için mutluluğun tüketerek geleceğini bize empoze ettiler. Küresel kültür böyle bir şey. Ne kadar tüketirsen, ne kadar küresel markaları kullanırsan o kadar değerlisin, o kadar mutlusundur. Halbuki tam tersi işliyor. Evet. Tam tersi işliyor.
üreten mutlu olur. Bakın size bir örnek vereceğim. Şimdi mesela kendi el emeğinizle ürettiğiniz, ördüğünüz bir kazak mı daha değerlidir? Sokaktan aldığınız bir kazak mı? Sokaktan aldığınız 2-3 giyer atarsınız ama kendi elinizle, el emeğinizi atabilir misiniz? Atamayız, o kadar emek vermişiz. Değil mi? İşte mesele de bu zaten. Bize üretmediğimizi tükettirerek ve bunun mutluluk vereceğini tam ısrarla. aksine, evet. Dünyada bizim depresyon oranımız çok fazla. Evet hocam. Tam evet. da tükettiğimiz için, mutluluğu tüketimde aradığımız için. Üretimdir bunun aslı. Bakın çok ilginç bir şey var. 80'li yıllarda ben çocukken anneler her gün komşularda bir araya gelirlerdi. Kadınlar dedikodu ederken bile ellerinde bir dikiş nakış bir şey vardı. Bana o kadar ben çok hayret ederim yani. Dedikodu bile yaparken geçmişte annelerimiz üretim içerisindeydi. Birbirlerini de teşvik ediyorlar aynı zamanda öyle. tabii. Aynen öyle. Ama şimdi her şey değişti. Her şey kullan at Evet. modunda. Kullan at moduyla bir dava eri olamazsınız. Gazze'yi de savunamayız. Başka şeyleri de savunamayız. Bilmediğimiz bir Gazze'yi savunmak da çok kolay değil zaten hocam. Öyle. Bir müddet sonra Zaten o yüzden 7 Ekim'in hemen akabinde o durup dururken neden bunlar yaşandı? Hamas bunların başına geleceğini bilmiyor muydu? Evet. Acaba Hamas da İsrail ajanı mı? Gibi bir sürü soruyla zihinlerimiz allak bullak oldu. Neden? Çünkü bilmiyorduk ki Gazze'de neler yaşandığını. Filistin'in işgal tarihine dair bilgimiz var mıydı? Hayır, yoktu tabii yoktu. ki. Dolayısıyla işte 7 Ekim aynı zamanda bunu da gösterdi. Dava diyenlerin bile zihinleri allak bullak oldu. evet. Çünkü bilgi temeli olmadan bir dava savunmamız söz konusuydu. İlk şöyle diyelim, ilk depremde çökmüş Çöktü. olduk. Evet. Ve 7 Ekim her bakımdan aynadır diyorum ben. Küresel sistemin aynası, devletlerimizin aynası, toplumumuzun aynası ve kendimizin aynası. Evet. Bize ne olduğumuzu gösterdi. Herkese ne olduğunu gösterdi 7 Ekim. Yine de ümit var mısınız hocam? Çalışmalarınızdan hiç vazgeçmediğinize göre ümit varsınız diye düşünüyorum. Ben bir Müslümanın ümitsizlik yaşama lüksünün olduğunu düşünmüyorum. Evet. Ben hiçbir zaman bir kere zafer kapitalizmin mantığıdır. Allah bizden zafer istemiyor. Bize soracağı şey zafer değil. Bu yolda attığımız her bir adımın hesabını vereceğiz biz ahirette. Sefere devam. Ve bu arada kalpleri evirip çeviren Allah'tır. Evet. Biz elimizden geleni yaparsak o ilahi irade evet o bir gün bunlar sonucu gösterecektir. Ben İsrail'in kazanmakta olduğunu düşünenlerden değilim. Elhamdülillah. İsrail'in yıkması kazandığı anlamına gelmiyor. Buraları yıkarken kendisi de kendi mezarını kazıyor. İsrail'in eski başbakanlarından ve İsrail akademisyenlerden vesaire hep söylüyorlar. Netanyahu İsrail'in mezar kazıcısı diyorlar. Evet. Bizi bitiren adam diyorlar. Halbuki biz neyi görüyoruz? İsrail bütün Orta Doğu'yu yıkıyor, savaş açıyor vesaire. Ama bunu yaparken kendisi de çökmekte olduğu için zaten bunları yapıyor. Bakın İsrailliğini yapıyor. Evet. Problem Müslümanların Müslümanlığını yapmaması. Ben zafer beklentisiyle bunları yapmıyorum. Ben kulluk bilinciyle bunu yapıyorum. Elhamdülillah. Ve herkesin de böyle yapması gerektiğini düşünenlerdenim. O zaman depresyona girmeden, yıkılmadan. Aynen öyle. Bakın İzzettin Kassam Tugayları o güç dengelerine vesaire bakarak bunu düşünseydi hiç bu yola bu giremezlerdi. yola girmezdi. Çünkü neydi? Orta Doğu'da herkes artık İsrail'le barışıyordu. Yeni bir düzen kuruyordu. Onlar kendileri yok olma pahasına dünyayı artık bu kötülükten, bu şer odağından kurtarmaya odaklandılar. Bakın insanlar Gazze'de aç. Biliyorsunuz değil mi? Evet. Açlıktan yere düşüyor insanlar. Direnen kadro farklı mı? Değil. İsrail neden açlık savaşı başlattı? 4 alan belirledi. Sadece oralarda
güvenlik kontrolünden geçirdiği insanlara yardım veriyor. Bu ne demek? Eğer direniş içindeyseniz yardım alma şansınız yok. Peki o insanlar nasıl direniyorlar? Bakın onlar börtü böcek yiyerek direniyorlar. Onlar yani normal bizim yediğimiz şeyleri yemiyorlar. Ona rağmen direniyorlar. Ve biz işte bazı markalardan vazgeçmeme derdindeyiz. Aramızdaki fark bu. Onlar imkansızlığa rağmen Allah'a güvenerek ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Biz bu kadar her türlü imkan içerisindeyken yapamıyorsak kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Aynamızda tekrar bir kendimizi görmek için vesile Evet. yapalım. Çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. İyi ki geldiniz. Teşekkür Allah ederim. razı olsun. Allah çalışmalarınıza muvaffakiyetler versin. Hayırlar versin. Nice zamanlar sizi misafir edelim. Farklı farklı çalışmalarınızda inşallah. Gazze'nin kurtuluşunu, Filistin'in inşallah kurtuluşunu müjdeleyen programlar yapalım. İnşallah. Çok teşekkür ederim efendim. Sevgili dostlar, Zahide Tuğba Kor stüdyomuzda misafirimizdi bugün, söze yar olmakta efendim. Ve bir kez daha hatırlatmak isterim. Geçmişten günümüze direnişin toprağı, Gazze kitabı, hani bilgi olmadan söylemde olmuyor, eylemde olmuyor. Hocam çok latif ifade etti zaten. Bir kez daha başlamak için iyi bir nokta diye hadiseleri birbirine rapt etmek için ve buradan kendimize ne ders çıkarabiliriz meselesinde bize yol arkadaşlığı etsin diye kitabı ısrarla altını çizerek bahsettim. Hocamıza çok tekrar huzurlarınızda teşekkür ettik. Siz sevgili dostlarımıza, izleyicilerimize, dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz efendim. Ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Hayırla, selametle, güzel haberlerle tekrar kavuşabilmek ümidiyle efendim. Allah'a emanet olunuz.